Nerede olursam olayım bir yerde sirkeyle karbonat gördüm mü deney yapasım gelir. Nerede görsem ellerim kamaşır, gözlerim yumuşur. Derim ki ya şurada bir deney yap. Çünkü sirkeyle karbonat çok basit ve tehlikesiz maddeler ve buna rağmen çok güzel reaksiyonlar elde ediyoruz. Bugün de sirke, karbonat, gıda boyası, sabun, keyifli bir deneyimiz var. Volkan yapacağız. Malzemeler: karbonat, sirke, sabun, gıda boyası, beher. Arkadaşlar bu bir erlen. Biz buna ne yaptık? Hamurla böyle üstünü kapladık. Böyle çizikler mizikler. Buna bir volkan dağı havasını verdik. İçi boş. Gördüğünüz gibi altı da cam. Ben anlamıştım. Anlamış mıydın? Sen yaptın zaten. Ne anlamıştın? Burada şov yapıyorsun. Erhan böyle hamurla oynamayı çok seviyor. Onun yaş seviyesine uygun olduğu için. Çok eğlendim ya. Şimdi bunun içerisine karbonat dökeceğim arkadaşlar. Bakın böyle bir karbonat var elimde. Karbonat her evde bulunur mutlaka. Evde kesin midesi yanan birileri vardır. Onlar karbonatı çok severler. Neden sevdiklerini de aslında anlayacaksınız bu deneyin sonunda. Şimdi ben volkan dağımın içerisine karbonatımı döküyorum. Bu volkana kar yağmış. Öyle düşünün. Şimdi bir de ne yapıyorum içerisine? Şöyle biraz deneyi güzelleştirelim. Biraz köpürtelim bu deneyi. Ne atıyorum? Sıvı sabun. Deterjan. Evet, bu kadar yeter. Ve tabii ki volkanın rengi ne olur? Kırmızı olur. Kırmızı gıda boyası. Gıda boyasını da koydum. Ve şimdi arkadaşlar sirke. Sirke bildiğimiz her evde bulunan sirke. Biraz havalı olsun diye biz böyle deney tüpüne koyduk. Ama siz normal koyabilirsiniz. Şimdi bakalım volkanım nasıl tepki verecek. İzliyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Şaka yaptım. Volkanım patladı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi volkanım çılgınca patladı. Çok keyifli oldu. Daha bu malzemeleri arttırıp bu şiddeti de arttırabiliriz. Daha çok çıkmasını sağlayabiliriz. Daha yukarı çıkmaz zannetmiyorum ama daha bol olabilir. Ne oldu? Ne gözlemliyoruz şu anda? Aslında bir tepkime. Tepkimeye kimler girdi? Karbonat ve sirke. Temelde bu ikisi girdi. Diğerleri aslında biraz gösteriş, biraz şov. Yani sabun ve gıda boyasının bu tepkimenin gerçekleşmesinde direkt olarak etkisi yok. O sadece sonuçlarını biraz güzelleştirdi. Burada peki karbonat ve sirkenin görevi ne? Karbonat bir baz, sirke ise bir asit. Asit ve bazlar birleştiğinde genelde su ve tuz açığa çıkar. Fakat burada karbonat var. Karbonat arkadaşlar karbondioksit gazının açığa çıkmasını sağlıyor tepkimeye girerek. Karbondioksit gazı da bu köpürmeyi işte sabunla köpürüyor, gıda boyasının renklendirdiği şekliyle bir volkana dönüştürüyor. Bakın hala kabarcıklar çıkıyor. Bunlar işte karbondioksit gazı. Şu an biz ne yaptık aslında? Açığa karbondioksit gazı çıkartarak etrafı kirlettik. Denemez çünkü burada çıkarttığımız karbondioksit gazı atmosferi tabii ki etkilemez arkadaşlar. Çok küçük bir karbondioksit gazı çıktı. Bakın şurada bir tanesi. Çıkmaya devam ediyor. Şimdi bu size neyi hatırlattı? Ne dedim ben size? Karbonat kullanan kişiler genelde evde mideleri rahatsız olanlar bir karbonatlı su yaparlar kendilerine ve içerler. Bunun temel sebebi mide yanmasını geçirmesi. Çünkü kendisi bir baz dedik. Midenin asidik ortamını biraz olsun yumuşatmak adına karbonatlı su içilir. O biraz mideyi rahatlatır. O asit ve baz birleşiminden de bir gaz açığa çıkar. Dolayısıyla bu kişiler aynı zamanda yeğirdikleri için de midelerinde bir rahatlama açığa çıkar. Esas sebep aslında midenin asitlik dengesinin düzelmesinden kaynaklı. Bu sebeple çok çarpıcı bir bilgi veriyorum. Burayı çok iyi dinleyin. Mesela soda içiyorsunuz ya, aslında sodanın bazik oluşu midenizi esas rahatlatan şey arkadaşlar. Dolayısıyla siz sodanın gazının kaçmasını bir süre bekleseniz daha faydalı olur. Dolayısıyla onun o gazlı halini hemen kafanıza dikmek zorunda değilsiniz. Bir bardağa dökün. 2 bardakta böyle 3-4 kere birbirine geçirin sodayı. 4. 5.'den sonra gazı neredeyse tamamen gidiyor. Ve o işte mineral water denen
mineral suyu içiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu mutlaka deneyin. Karbonatın evlerde bulunmasının bir diğer sebebi de keklerde kullanılmasıdır. Bunu unutmayın. Kabartma tozu dediğiniz şey aslında içerisinde karbonat muhteva eder. Muhteva mıdır onun adı? Muhtevadır. Muhtevadır. Sen ne diyeceksin ki sen? Biliyor musun acaba ne dedin? Muhteviyat yani içermek, içeriği. Basfide Türkçe. Basfide Türkçe ona döndük iyice. Ne yapıyoruz? Keklerin içerisine koyuyoruz karbonatı. Sonlara doğru koymak lazım bu arada. Pişirmeden önce, hemen önce. Yani ilk başlarda koyarsak orada suyla, sütle vesaire tepkimeye girebilir. Karbondioksit gazı hemen açığa çıkar ve kekimiz o an kabarmaz. Yani daha doğrusu pişirdiğimizde kabarmaz. O an çünkü gaz çıkar. Sonlara doğru koyacağız. Ne oluyor? Hop karıştığı için orada karbondioksit gazı aşağı çıkıyor pişerken ve kekimiz kabarıyor. Karbondioksit gazının böyle bir olayı var arkadaşlar. Mesela ekmekler de mayalandığı zaman ekmeği ne yapıyorlar arkadaşlar? Hamuru yoğuruyorlar, üstünü kapatıyorlar. Bir açıyorsun hop şişmiş. Ne oldu? İşte mayalanma. O bakteriler ne yapıyor arkadaşlar? İçeride karbondioksit gazı açığa çıkartıyorlar. Ve ekmek şişiyor. Ekmeğin hamuru. Ya işte. Halbuki gaz. Şimdi karbondioksit gazı aslında yaşam için gerekli de bir gaz arkadaşlar. Biz insanlar karbondioksit gazı üretiyoruz. Oksijeni alıyoruz, vücudumuza dolaştırıyoruz, karbondioksit gazı çıkartıyoruz. Ağaçlar için de karbondioksit lazım. Onlar da bizim çıkarttığımız karbondioksiti alıyorlar ve oksijeni çeviriyorlar. Dolayısıyla bir aramızda döngü var. Doğanın da bir döngüsü var. Bazen insanlar bunu bozuyorlar. İşte sanayi devriminden sonra çeşitli fabrikalar yapıyorlar. Kömür, yakıtlar, fosil yakıtlar tüketerek karbondioksit gazının havadaki salınımını arttırıyorlar. Dünyada bir sera etkisi oluşuyor. Bu sera etkisi güneş ışınlarının dünyadan atmosferden geri sekmesinin önüne geçiyor. Çünkü orada bir karbondioksit katmanı var. Siz dünyanın üzerine bir battaniye sermişçesine dünyayı ısıtıyorsunuz. Isınan dünyada kutuplar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, iklimler değişiyor ve aslında son biraz daha yaklaşıyor. Ne oluyor peki bu durumda? Tarım yapmak güçleşir arkadaşlar. En basitinden meyve sebze bile yetiştiremezsiniz. Havanın dengesini, toprağın dengesini, döngüyü bozarsanız besinsiz bile kalabiliriz. Dolayısıyla bu konunun bütün dünya üzerinde çok iyi bir şekilde irdelenmesi ve ona göre önlemlerin alınması lazım ki birçok ülkede bu konuyla ilgili iklimi düzeltmek konusunda adımlar atıyorlar. Elektrikli otomobiller mesela bir adım. Karbonat dedik, sirke dedik. Konu nereden nereye geldi? Sorumu soruyorum. Bakalım biliyor musunuz cevabı? Soruyorum. Tuz ruhu ve sodyum hidroksit tepkimeye girdiğinde aşağıdakilerden hangisi açığa çıkmaz? A. Su. B. Karbondioksit. Evet, bugün de çılgın bir deney yaptık. Keyifli bir deney yaptık. Karbonat ve sirkeden bir sürü şey öğrendik. Siz de ufak şeylerin önemini atlamayın. Ufak şeyler bazen hayat detaylarda saklıdır arkadaşlar. Böyle sirke dersin, yani dünyayı anlarsın. Bir bakarsın dünyayı anlarsın, döngüyü anlarsın. Ne yapman gerektiğini anlarsın. Bilimle kalın. Hoşçakalın. Uyarsa mıydık insanları ya? Şimdi kekin içine deterjan koyar birisi. Üzerine karbonat sirke kabartmak için. Emin ol Yanlış. senden daha zeki insanlar var. Bak çok zor biliyorum. Sen çok zeki olduğun için hani buna inanmak istemem. Deterjan koymasınlar sonra. Koymazlar. Hiç mi? Daha iyi köpürsün diye. Ha.